1880 yüzyılının sonbaharı. Sanayi devriminin kalbi Londra, bir yandan zenginleşirken, diğer yandan Whitechapel gibi bölgelerde korkunç bir sefaletle boğuşuyordu. Gaz lambalarının aydınlattığı sisli, dar sokaklar suç ve çaresizlikle doluydu. İşte bu karanlık atmosferde sadece İngiltere'yi değil, tüm dünyayı dehşete düşürecek bir gölge ortaya çıktı. O, tarihin en ünlü, en gizemli ve asla yakalanamamış seri katili olacaktı. Karın deşen Jack. Her şey 31 Ağustos 1888'de Marianne Nichols adlı bir kadının cesedinin bulunmasıyla başladı. Boğazı vahşice kesilmiş ve vücudu korkunç şekilde parçalanmıştı. Bu önümüzdeki 10 hafta boyunca devam edecek bir cinayet serisinin sadece ilkiydi. Katil kurbanlarını Whitechapel'ın en yoksul ve savunmasız kadınları arasından seçiyordu. Cinayetlerin işleniş biçimi dedektifleri şaşkına çevirmişti. Kurbanların boğazı kesildikten sonra karın bölgeleri cerrahi bir ustalıkla deşiliyor ve bazı iç organları, rahim, böbrek ve benzeri yerinden çıkarılıyordu. Bu durum katilin anatomi bilgisine sahip bir cerrah, doktor veya kasap olabileceği teorilerini doğurdu. Katili bir suçludan bir efsaneye dönüştüren şey, polise ve basına gönderdiği alaycı mektuplardı. Kendisine karın deşen Jack adını takan katil, işlediği cinayetlerle övünüyor ve bir sonraki kurbanı hakkında ipuçları vererek polisle adeta dalga geçiyordu. En tüyler ürpertici mektupsa Cehennem'den, From Hell adıyla bilinen mektuptu. Whitechapel Gözcü Komitesi liderine gönderilen bu mektubun yanında küçük bir kutu içinde insan böbreğinin yarısı vardı. Mektupta katil, böbreğin kurbanlarından birine ait olduğunu ve diğer yarısını kızartıp yediğini iddia ediyordu. Bu olay, Londra'da eşi benzeri görülmemiş bir panik ve medya çılgınlığı yarattı. Karın deşen Jack'in cüreti, 30 Eylül gecesi zirveye ulaştı. Çifte olay olarak bilinen o gece, katil bir saatten az bir süre içinde iki kadını, Elizabeth Stride ve Catherine Eddowes'u öldürdü. Londra'nın dört bir yanına dağılmış binlerce polise ve dedektife rağmen, katil ikinci cinayetini işleyip yine sisli sokaklarda izini kaybettirmeyi başardı. Soruşturma boyunca yüzlerce kişi sorgulandı. Ancak hiç kimse kesin olarak katil ilan edilemedi. En çok öne çıkan şüpheliler arasında şunlar vardı. Monte John Druitt, son cinayetten kısa bir süre sonra intihar eden bir avukat ve öğretmen. Aaron Kosminski, cinayetlerin işlendiği bölgede yaşayan ve akıl hastanesine kapatılan Polonyalı bir berber. Modern DNA analizleri bir şal üzerindeki kalıntıların onunla eşleştiğini iddia etse de bu hala tartışmalıdır. George Chapman, 3 karısını zehirleyerek öldüren ve cinayetler sırasında Whitechapel'da yaşayan bir seri katil. Ve hatta Kraliçe Victoria'nın torunu Prens Albert Victor. Ancak tüm bu teorilere rağmen karın deşen Jack'in kimliği asla kesinleşmedi. Tıpkı ortaya çıktığı gibi aniden ortadan kayboldu ve ardında cevaplanmamış sorular bıraktı. Neden sadece o sonbahar cinayet işledi ve sonra aniden durdu? Gerçekten tıp bilgisine sahip biri miydi? Yoksa sadece vahşi bir kasap mı? Ve 130 yılı aşkın süredir devam eden araştırmalara rağmen kimliği neden hala bir sır? Karın deşen Jack sadece bir katil değil, aynı zamanda modern seri katil arketipini yaratan, medya ve halk arasındaki ilişkiyi sonsuza dek değiştiren ve adını tarihin en karanlık sayfalarına kanla yazdıran bir fenomendi.